Niye buradasınız? Ya, video mu çekiyorsun? Şu an canlı yayındayız. Çikolata. Çek dur. Çoraplarımı çek. Canlı yayında. Poşeti aldı gidiyor ya. Versene. İnsanlar aç. Ekip neyin başında? Yoğun bakımda çocuğa bakıyorduk. Onu görünce bizim de oturuyoruz. Bir yorulduk oturalım soluklanalım dedik. Herkes. Ya Da çikolatalı bak. az önceki canlı yayın hata vermiş ya. Oradan başlasın. İçeride benim Bluetooth hopa... Oh. Ay çok pardon. Bluetooth. İçeride... Gelsin buraya. Hasta mı geldi? Ha, canlı yayından izlesin. Bağlanırsa YouTube kanalına. Gençler alın benim hakkımı da yiyin. Ben şu insan kalabalığının içerisinden size Sabiha'yı tekrar göstermek istiyorum. Adı neden Sabiha? Dişi olduğu için Sabiha mı? evet, Sabiha kondu. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Hayvan 3 defa adı değişti ya. Hayır adı falan Fıs değişmedi. fıs fıs Sabiha. Sabiha. Çene diye Fıs geldi. Sabiha Çene. oldu. Niye uğraşıyorsun? Çenesiz. Çenesiz. Sabiha Gökçe'nin. Anne. Hayvana niye Sabiha'nın durumuyla alakalı. çene diyelim onlar. Ya bir canlı yayındayım ben. Hasta gelmiş evet. Hasta geldi. Tamam peki. Sabiha'nın durumuyla alakalı bilgi vermek için az önce canlı yayına bağlanmıştım. Bluetooth hoparlörüme bağlanmış. Tabii sohbeti de kapalı açıyorum canlı yayını çünkü maalesef ki şey yapamıyoruz. İçeride millet kafam karıştı. Şu çikolatamı alayım da karambole gitmesin. İçeride millet konuşunca kafam karışıyor. Son durumuyla alakalı bilgi vermek için bağlanmıştım. Bluetooth hoparlörüm var yan tarafta stüdyomda. Ona bağlıymışım. O yüzden sesim adam akıllı gelmiyormuş. Durumunu da göstermiş olayım. Spa artık insana inanılmaz alıştı. Bayağı bizle böyle yaşar hale geldi. Dokunuyoruz, seviyoruz falan. Mide sondası çıkarıldı. Spa'nın. Ve artık mama yemeye başlıyor. Videosunu bir videonun içerisine bildirim olarak atabilirim gerekirse. O zaman görebilirsiniz. Gözde ablası her akşam götürüyor. Durum nasıl? Mama yeme vesaire. Reklam olmasın çikolata. Şöyle günde 2 sefer 12 saatlik antibiyotiklerini alıyor. Agresif tedaviye başladık. Bugün sondası çıktı. Deri dikişlerini tekrar bir antiseptik solüsyonla yıkadık. Gayet keyfi yerinde mama yemeye devam ediyor. Yaş mama tabii kuru mamaya biraz daha var. Birkaç ay hani kuru mama vermeyi düşünmüyoruz. Çene stabil olmadığı için. Bakalım güzel şekilde ilerliyoruz pozitif bir ivmeyle. İnşallah. Zaten durumla alakalı bilgilendiriyor oluruz sizi. Ellerinize sağlık efendim. Gözde ablamız eve götürüyor geceleri. Klinik kapandığı için. Ne dedin Vildan? Evet, o konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Gözdeye Chucky ünvanını takanlara selam olsun. Şimdi Allah için ya. Evet, Chucky de sevimli şimdi canım. Spa'nın durumu böyle. Mide sondası çıkarıldı çünkü mama yemeye başladı. Bir de mide sondası çocuklarda maalesef çok rahat olmuyor. İnsanlardaki kadar rahat olmuyor. Mama yemeye o yüzden başladığı anda, yani başlayabildiğini gördüğümüz anda, bir de ağız içerisinde de dikişler vardı. Onların sağlıklı olduğunu anladığımız anda mide sondası çıkartılıyor. Bir de mide sondasının yakınındaki bir bölümü de yara yapmış hafif Spa. Şimdi yakalıkla beraber öyle dinlenme aşamasındayız. Mevzu böyle. Az önceki kalabalık bu arada neden bura kalabalıktı onu göstereyim. Aa, bu burada. Ha, ben şunu sanıyordum burada. Sarı olan burada sanıyordum. Bu Spa'nın adı ne? Yumak. Yumak. Ne için geldi? Diş çekimi. Diş çekilen bu değil mi? İngiviti vardı yoğun. Aynı zamanda tartar oluşumu da vardı. Hem dişlerini temizledik hem de çürük olan dişleri çekilmiş oldu. Geçmişler olsun anneciğim. Şu bacağındakini bu arada hep bacağı kırık mı abi? Bir de bacağı mı kırık abi falan diye soruyorsunuz. Gençler şu serum hortumunu, böyle giden serum hortumu bacağını hani oynatmasın ya, bacaktan ayrılmasın diye. Çünkü bu salak bilmez ki, patiyi sallar eder falan, çıkar. O çıkmasın diye öyle bir wet flex diyoruz biz buna.
böyle hafif elastik bir bandajla alınıyor danalar. Seni sevebilir miyim biraz? Kaçmazsın değil mi? Bak bir elimde de telefon var. Eşeklik yapma sakın bak. Artık telefonu atıp bebeğe yakalarız. Bir öpücük alabilir miyim? Bir öpücük alabilir miyim? Bir öpücük alabilir miyim? Oy bak kaçma çabasına bak. Kaçma çabasına bak. Oy. Sizin yerinize de sıkıştırayım mı? Bulduğu delikten hayvan seviyor. Anne. Ama daha serumun var. Akşama kadar böyle duracaksın. Yapacak yok. Bu çocuk Kırıkkale'den gelmiş. Hay çeker misin patini? Şunu şimdi yapıştır. Bu yoğun bakım maalesef iyi kitlenmiyor. Daha doğrusu iyi kitleniyor aslında da bunu aralayabilme zekasına sahip danalar var. Bak akla bak. O yüzden yoğun bakımı bu şekilde bantlıyor bizimkiler. Hadi gelin yandakini göstereyim bir de. Burada da bir tane dombalak var. Çok yakışıklı çocuk. Yakışıklı mı güzel mi acaba? Ama çok kötü tıslıyorsun. Neyse seni üzmeyeceğim. Her çocuğa benzer tepkiyle yanaşılmaz arkadaşlar. Mesela bu dana stresli. Çocuk görülüyor zaten şu an stresli olduğu. O yüzden bu çocuğun böyle sıkıştırılması vesairesi doğru değil. Ne kadar o size izin veriyorsa siz de o kadar sevmelisiniz. Haklara tecavüz etmemeliyiz demem o ki. Mesela şu an bunun burada bulunuyor olmasının sebebi bunu aslında şöyle serip çok gözler önünde olmamasını sağlıyor bizimkiler. Mesela bu dana demek ki çözme aklında değil ki bunu bantlamamışlar. Bu şekilde de kapatıyoruz özellikle bazı çocuklarda. En azından insandan çok fazla korkuyorsa falan diye. Arada böyle de açıp bakabiliyoruz. Değil mi anne? Bak tıslıyor hala ya. Dur kapatayım üstünü. Bekle. Sabiha. Güzelliği. Aşağıda da yorum olarak belirtir misiniz? Dün bunun bu arada adını yorum olarak sormuştum. Aşağıda Çağan Bey, Çağan Kudal, kız olursa Sabiha, erkek olursa Vecihi olsun demiş. Kız Sıpa, biz de Fıs Fıs Sabiha dedik. Biraz garip oldu Fıs Fıs Sabiha ama olsun. O yeter ki güzel olsun, yeter ki yaşasın. Yeter ki sağlıkla büyüsün. Çünkü maalesef bir garantisi yok. O 2 bacakları kesilmiş olan kedimiz, ülkemizde haberini duymuşsunuzdur. Mesela hayatını kaybetmiş. Bir veteriner kliniğine yerleştirilmişti o çocuk da. Hayatını kaybetmiş. Maalesef her çocuk istediğiniz kadar iyi bakın, istediğiniz kadar tedavisini vesairesini yapın. Şiddete vesaireye maruz kaldığı için geri dönüşsüz bir şekilde hastalanabiliyor ya da yaralanabiliyor. 2 bacağı kesilmiş bir çocuğun zaten hayata tutunması çok güç. Yani gerçekten çok güç. Oradaki veteriner kliniğinde çalışan arkadaşlara da şu an net hatırlamıyorum ama Kare Veteriner Kliniğiydi galiba. Arkadaşlara da gerçekten ellerinize sağlık diyorum. Helal olsun. Bu çocuk da şu an keza aynı durumda. Herhangi bir şiddet vesaire yok bu çocukta. Kendisi ne ettiyse kendi etmiş. 3. katta bir tadilat var. Bizim sokağımızın başındaki bir evde, binada daha doğrusu. O binanın bina görevlisi Taşkın Bey getirdi. Binada tadilat var. Sanıyorum, tadilat olarak emin değilim. Sanıyorum montalama var. O montalamada bu çocuk 3. kat seviyesinden düşmüş. Yani kendi etti, kendi buldu aslında. Ama yapabilecek bir şey yok. Elimize gelmiş bir çocuk. Son çabamızda, elimizden geldiğince emek vererek sonlandırmak, bu çocuğu hayata tutundurmak zorundayız. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Değil mi anne? Hadi seninle beraber güle güle diyelim.
Bu arada aşağıda yorumlarda da belirtir misiniz? Hayatınıza böyle günlük 5 dakika 10 dakika gireyim mi? Canlı yayın. Sürpriz ama. Kesinlikle zamanı belli olmayan bir canlı yayınla gireceğim. Klinikte hasta ne varsa böyle o anlık konuşacağız. Hatta şu an bu aralar Sabiha'yı konuşuruz. Değil mi anne? Serumun ne kadar kalmış senin? Az kalmış lan, 15 mililitre kalmış. Itçıcık bir şey var burada. Haydi geçmiş olsun. Benden buraya kadar görüşmek üzere. Burada görünüyormuşum bu arada.